Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Diablo 4 sezon 7'de hangi build'ler güçlü, hangi karakterde hangi build daha iyi onlardan bahsedeceğim. Yani kısacası hangi build'i oynamalısınız onu söyleyeceğim sizlere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hızlıca başlayalım. Öncelikle Barbar'dan başlayacağız. Barbar'da Hammer build'i ve ekstradan Whirlwind build'leri buff aldı arkadaşlar. Hızlıca gösterelim. Şimdi şöyle yeni bir ünik geldi. Ünik zırh Barbar için. Ve bu zırhla Hammer'la beraber yerde bir deprem oluşturup ondan sonra o deprem patlayıp alev çıkarttırıyoruz arkadaşlar. Böyle bir build geldi. Hasarı güzel, damage'i güzel. Hani ne kadar zevkli onun konusunda bir şey diyemem. Barbar konusunda beni biliyorsunuz. Barbar konusunda fazla yorum yapmayacağım. Bir de Whirlwind var. Whirlwind de böyle dönüp 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 durduğumuz var ya o arkadaşlar ve ekstradan şurada da göstereyim sizlere. Bir de buradaki yama notlarını aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz bakmak isteyen arkadaşlar varsa. Burada da görüyorsunuz işte çekicin hasarı arttırılmış, kritik vuruş şansı arttırılmış. İşte burada kasırganın hasarı arttırılmış. Burada kritik vuruş hasarı arttırılmış. Bu şekilde hasarlar da yine aynı şekilde arttırılmış arkadaşlar. Şimdi gelelim büyücüye. Büyücüde şu şekilde söyleyeyim sizlere. Sezon 2'ye döndük arkadaşlar. Çünkü sezon 2'de Magnetic Build ile Rogue'da Twisted Blade vardı ya. Sezon 7'de de aynı şekilde iki build var. Ve sezon 2'de vampir güçleri vardı. Sezon 7'de de büyücülük güçleri var. Sezon 2'nin farklı bir versiyonunu çıkarmışlar arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim sizlere. Şöyle hızlıca büyücüyü göstereyim. Şöyle hadi hocam gösterin artık. Hah. Şimdi bir Firebolt artık önceden tek düşmana atıyorduk ya. Bu sekiyor artık arkadaşlar. Ve sektikten sonra ekstradan yandaki düşmanlara da hasar veriyor. Bu şey için arkadaşlar. Şu olay erken leveling build için çok güzel bir build olur. Eğer büyücü katmak isteyen arkadaşlar varsa leveling build'inde Firebolt'u kullanarak moblardan böyle seke seke giderek daha hızlı, daha seri mob kesip daha iyi şekilde kasılabilir. Şimdi geldik Banlanting'e. Şimdi iki tane yeni unik itemimiz var arkadaşlar büyücü için. Artık yıldırım topları şu şekilde gözükecek. Gösterebilirsem. Kağıt bak. Eskiden şöyleydi. Artık böyle olacak arkadaşlar. Ve bu iki tane unik item sayesinde olacak. Artık süper yıldırım toplarımız var. Ve o süper yıldırım toplarıyla beraber böyle süper yıldırım topu çıkartabiliyoruz. Sersemlemiş düşmana direkt tek atıyor. Yani direkt kesiyor. Diğer türlü düşmanı sersemletiyor. Yeni unik itemlerden biri bu. Burada zaten Super Banlantik yazıyor. Diğer yeni unik itemimiz ise bu arkadaşlar. Yine aynı şekilde normal Binding dönerken arada şey çıkarıyor. Nasıl diyeyim sizlere? Yıldırım topu çıkarıp yıldırım yayılmaları yapıyor bu unik itemde. O yüzden bu da güzel. Bu da hoştur. Öyle diyeyim sizlere arkadaşlar. Dediğim gibi yıldırım topu bu ildi geri geldi arkadaşlar. Adamlar da zaten bizzat gösteriyor. Bir de ekstradan şunu da göstermiş olayım sizlere. Şöyle şuraya alayım. Burada Ice yazıyor ya arkadaşlar. Ekstradan donmuş düşmanlara ya da Frozen build'leri falan var ya. Ice build'leri, buz build'leri. Onlara buff geldi arkadaşlar. Çünkü dolan düşmanlara eskiden %100 hasar veriyorken şimdi %400 hasar veriyorsunuz. O şuradaki yamanotlarında var. Burada var arkadaşlar. Şimdi onu bulamam ben. Çok çünkü yamanot çok. Ama öyle bir şey de var. Onun da bilgisini vermiş olalım sizlere. Şimdi geldik Druid'e. Druid konusunda biliyorsunuz ben Druid fazla oynamadım. Ama kurt formundayken şu yeteneği artık öyle diyeyim sizlere. Shred var ya Shred.
Bu ekstradan bir pençe atınca %33 ihtimalle daha fazla kol atıyor. Gördüğünüz gibi. Bir tane vuruyorsunuz ardı ardına şey düşüyor. Bu Shred build'i var Druid için. Ondan sonra Rogue'a geldik. Rogue'da dediğim gibi Twisted Blade build'i yapabilirsiniz. Twisted Blade build'inin şurada Rogue'u bulabilir miyim? Hemen bir bakacağım sizler için. Neredeyim? Orada mıyım? Fazla da tutmak istemiyorum size arkadaşlar da. Böyle bir ineyim. Druid, büyücü, Rogue. Da var mı? Da yok. Bak Yıldırım büyücü için söylüyorum. Yıldırım topu yeni üniği bu arkadaşlar. Diğeri de şu. Yıldırım topları. Şurada var mı? Neymiş? Benzer. Rak. Rak. Rızak. Dur. Kim? Ha, Rogue'a geldik. Aynen. Bak Rogue'u bulduk arkadaşlar. Twisted Blade'de verilen hasar %8 hasar süresiyle 1,5 saniyeden 3 saniyeye çıkartılmış arkadaşlar ve artık yığılıyor dediği şey yani yükleniyor. Örnek veriyorum 1'den 2'ye 2'den 3 yapabilirsiniz. Twisted Blade'in böyle bir buff gelmiş. Ekstra bir yerde daha okumuştum da şu an onu bulamam. Çünkü çok yani çok güncelleme olduğu için hepsine tek tek girmek istemiyorum. Yok. Tamam. Neyse. Onu şu an uzun hikaye. Artı Rogue'da bu dans var ya böyle döndüğümüz build. O da buff'lı arkadaşlar. Onu da oynayabilirsiniz. Şimdi Rogue'da önemli olan şöyle bir buff var. Şu bizim gölge kopyamız vardı ya ulti yeteneğimiz. Onu değiştirmişler arkadaşlar. Eskiden biz gölge kopyayla vururken arkada o sadece düz vuruyordu. Çok nadir bir yetenek basıyordu. Artık öyle değil. Bizim yanımızla beraber gölge kopyada örnek veriyorum. Twisted Blade attığımız zaman o da bıçak çeviriyor etrafımızda. Biz ne yaparsak aynı yetenekleri aynı şeyi dibimizde yapıyor arkadaşlar. Böyle bir güncelleme atmışlar. Artık bu ulti yeteneği gerçekten bayağı güçlü olacak bu arada. Şimdi geldik Necromancer'a. Necromancer'da minyon build'leri çok güçlü. Bir de kan build'leri çok güçlü. Artı bildiğiniz üzere yeni sezonda büyücülük build'i vardı arkadaşlar. Büyücülük build'i demeyeyim de büyücülük yetenekleri vardı. Ben PTR oynarken Rogue'la yanımda 8 tane kurt, bir tane kurbağa, yarasa ve gül vardı. Bunu hatta şimdi sizlere gösterebilir miyim? Bakayım. Ben şuradan hemen bulacağım. Hemen buluyorum. Hı, buldum. Bakın. Şimdi burada şurası. Burada kurtlar var. Kurbağa var. Şöyle bir fight attığım yer yok mu? Bakın ben bir şey yapmıyorum. Kurtlar var. Kurbağa var. Yarasalar da iniyor. Yani hiçbir şey yapmıyorum. Ama rogue oynuyorum ama minyon build'i gibi bir şeyim şu anda. Durduğum yerde duruyorum. Sadece kurtlar mutlar mob kesiyorlar. Görüyorsunuz. Şimdi bu sezon minyon build'i de çok güçlü olacak. Minyon build'i ile beraber şu benim roga yaptığım build'i de eklerseniz zaten minyonlarla beraber 14 kişi falan oluyorsunuz. Yanınızda iskeletler, golem, molem. Bir de ekstradan 8 tane kurt, kurbağa, yarasayı da eklerseniz 30 kişi falan oluyorsunuz yani. O yüzden minyon build'i bu sezon Necromancer'da güçlü olacak bu büyücülük yetenekleriyle beraber. Bir de kan build'i var arkadaşlar. Bu derim şöyle.
Artık kan dalgasında yeni unik itemle beraber, bu da yeni unik itemimiz bu arada. Şey açılıyor, kemik hapishanesi açılıyor. Bir de ekstradan kan yeteneği atarsanız, bu üstünüzde bu unik item varsa, yerde ölen cesetlerin kanlarıyla beraber böyle onlardan kan çıkıp üçlü üçlü gidiyor arkadaşlar mob'a karşı. Leveling build'inde bu itemi düşürürseniz bu build çok güzel olur. Leveling build'inde Necromancer için söylüyorum. O yüzden hani bu item düşerse leveling build'inde bunu yapabilirsiniz. Her öldürdüğünüz ceset için çok rahat bir şekilde farmlayabilirsiniz. Tam build'i ve ekstradan bir de şöyle var arkadaşlar. Bu da yeni unik itemimiz. Pantolon bu da. Bu da kan dalgasını yanlardan getirtiyor. Görüyorsunuz moblarla beraber ve birbirine çarptırıp patlama oluşturuyor. Bu da tabii farklı bir build seçeneği arkadaşlar. Ama boss'la ne kadar işe yarar onu bilemeyiz. Çünkü boss'u böyle getirip çarptıramayız yani. Onun için de ekstra bir şeyler yapılması lazım. Yeni unik itemimizde de bunu yapabiliyoruz. Şimdi Spiritborn'la Razor Wings build'i bu sezon güzel olacak arkadaşlar. Onu da hemen sizlere göstereyim. Da gösteriyor mu? Gösteriyor. Şimdi Razor Wings ne? Şu etrafa attığı şey var ya. Daire daire olanlar. Bu da yeni unik itemimiz bu arada. Şu daire daire attıkları var ya. Görüyorsunuz. Şimdi yeni build sistemi, yani yeni build sistemi demeyeyim de Splitborn'da da bu build'i yapabilirsiniz. Böyle vura vura gidebilirsiniz. Şimdi benim aklımda şöyle bir soru var arkadaşlar. Hemen build'i göstereceğim. Bildiğiniz üzere ben Splitborn'da sizlere bir Devenik build'i paylaşmıştım. 12 dakika olmuş video. Bak uzatmayayım diyorum ama düşüncelerimi de söylemek istiyorum arkadaşlar sizlere. Dur onu bulacağım hemen. Hemen arıyorum. Buldum. Bakın. Şimdi burada ben şey yapıyorum. Şurası. Şu etrafta o adamın attığı kanat var ya. Onu ben burada çeviriyorum. Gördüğünüz gibi. Eğer o Unikitemi taktıktan sonra yine aynı bu şekilde çevirirsem mükemmel bir build yapabilirim. Aklımda böyle bir build vardı. Geçen sezon bu build'i yapmayı düşünüyordum ama yani olmadı. Açıkçası olmadı. Ama bu sezon belki yapılabilir bu build. Bence bu build'den güzel bir build çıkar diye düşünüyorum. Bakalım. Bu build'i de yapılabilir. Bu düz atıyor. Gördüğünüz gibi bak arkadan geliyor o. Bunlar düz atıyor. Ben orada etrafımda çeviriyorum. Şimdi bunlar düz atmak yerine sürekli çıkartıyor farkındaysanız. Sürekli etrafımızda dönse bence mük. Yani karakter güncellemeleri bu kadar arkadaşlar. Ekstra söylenecek bir şey yok. Videoyu da zaten fazla uzatmayayım. Tüm karakterler için hangi build'leri yapabilirsiniz? En azından kafanızda bir build oluşturduğumu düşünüyorum. Ya da sezon 7'de hangi build'ler güçlü, hangi build'ler daha iyi olacak? O konuda yardımcı olduğumu düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizce bu sezon hangi karakter çok güçlü olacak? Yani geçen sezondaki gibi yine uçurum olmayacak arkadaşlar. Yani en azından ben öyle gözlemledim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.